Herkese merhaba. Yemeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle daha önce çalıştığım bir supla modelini yeniden çalışıyorum. Onu çalışırken bir yaka mikrofonu, yaka kamerası kullanmıştım. O yüzden dolayı elim kadrajın dışına çok kalmış. Onun için sizler için yeniden çekmek istedim. Evet, suplamız bu şekilde. Neler kullandığımı bakalım isterseniz. Bakın şöyle polyester makrome ip kullandım. 3 milimlik polyester makrome iplik kullandım. Şöyle 3,5 numara. Bakın şurada 3,5 yazacak. Şurada 6 yazacak. Bu şekilde bir tığ kullandım. Tabi sizin eliniz daha sıksa 4 numara da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir tane de makasa ihtiyacımız var. Bir yumak ipten bakın 200 gram diyor, 180 metre. 180 metrelik bir polyester, 3 milimlik bir polyester ipten 2 tane supla rahatlıkla çıkıyor. 2 tane, eğer 6 tane yapmak isterseniz 3 tane ip alırsanız 6 tane supla elde edebilirsiniz. Yapımı gayet kolay. Bir günde bir tanesini, iki tanesini rahatlıkla bitirebilirsiniz. Çok basit. Dilim döndüğü kadar en ince ayrıntısına kadar anlattım sizler için. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemde bu suplanın runner'ını yapacağız ortası için. Bu şekilde dilerseniz başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın ben şöyle pratik bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle açılma falan olmuyor. Şu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Ve sihirli halkamızın içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Bakın şu şekilde iyice sıkarak kapatıyoruz. Ve hemen ilk başladığımız şu kısma bakın, şu kısma şöyle bakın, şu kısma bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle iyice çekelim. Şimdi bir tane zincir çektim, bir tane daha çektim, bir tane daha çektim. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere bakın. Hemen zincirimizin dibine bir, yine aynı yere 2. 2 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın tekrar bir sonraki kısma, bakın bir sonraki boşluğumuza, yani her bir ikili trabzanın tepe noktasına çift ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle bakın, şöyle tekrar aynı yere ikili trabzan, şöyle tekrar aynı yere. Şimdi arttırma yaptığımız için 12 olan sayımızı 24'e çıkarmış olacağız. Böylelikle yavaştan büyümeye başlıyor suplamız. Kolay bir model. Anlaşılır bir şekilde de anlatmaya çalışacağım. Her bir sırayı ayrıntılı göstereceğim. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Bakın şöyle tekrar devam ediyoruz. Hemen de bitiyor zaten. Kolayca bir saatte bile, yarım saatte bile örebileceğiniz bir model. Sadece arttırma kısımlarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Bakın yine aynı şekilde devam ediyoruz. Çift yapıyoruz.
Aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Şöyle devam edelim. Evet, sonuncuyu da yapalım. 1 2. Bakın şu kısma yapmıyoruz. Şurası sizi yanıltmasın. Bu kısma yapmıyoruz. Sayalım. Bakın zincirimizi saymıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bakın 24 oldu zaten. Şu kısım sizi yanıltmasın. Buraya yapmıyoruz. Şöyle hemen bakın başladığımız noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle bakın. Yavaştan büyümeye başlayacak. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. Yine aynı şekilde 1 2 3 zincir çektim. Hemen bakın şu kısma hemen bir arttırma yapıyoruz. Şöyle aynı yere 2 tane yaptım. Bakın. Şimdi diğer kısma bir tane yapıyoruz. Bir yandakine bir. Hemen bir yandakine çift 1 2, bakın aynı yere yaptım. Hemen bir yandakine tek yapıyoruz. Bir çift, bir tek. Bakın şöyle devam ediyoruz. Bir çift, bir tek. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir çift, bir tek olacak şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayacağız. Şöyle. Evet, bir tek, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde tamamlıyoruz sıramızın sonuna kadar. Evet, sonuncu kez çift yaptım. Evet, hemen şuraya da bir tane tek yapıyoruz. Bakın şu kısma yapmıyoruz. Bakın şuraya yapmıyoruz. Yanıltmayalım sizi. Şu kısım, bakın burada bir tane, o kısma yapmıyoruz. Şöyle hemen yine kaydırmamızı yapalım. Bu sıramızın da sonuna geldik. Bu şekilde bakın tekrar 1 2 3 zincirimi çektim ve yine aynı şekilde bakın buraya hemen 1 2, aynı yere 2 tane trabzan çalıştım. Bakın aynı yere. Şimdi 2 tane tek yapacağız. 1 2. Bakın şimdi tekrar bir tane çift. İki tane tek yapacağız. Tekrar çift. Bakın iki tekti, bir çift. Ve hemen bir tane, pardon, iki tane tek yapıyoruz. Bakın çift, iki tane tek, yine çift ve iki tane tek. Bakın böyle sıramızın sonuna kadar
Bir tane çift, iki tane tek olacak şekilde tamamlayıp gelelim isterseniz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde bir çift, iki tek, bir çift, iki tek olacak şekilde sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Devam edelim. Bir üst sıraya ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen 3 zincirimi çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi tekrar devam edelim. Bakın burada yine bir tane çift yapıyoruz. Bakın aynı yere. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi tekrar çift yapıyoruz. 1, 2. Yine 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, tekrar bir tane çift yapıyoruz. Hemen bir tane çift yapıyoruz şöyle. 1 ve 2. 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Yine bir sonrakine çift yapıyoruz. 1, 2. Evet. Tekrar 3 tane tek. Ve bir tane çift yapıyoruz. Evet. Yine 3 tane tek yapıyoruz. Bakın şu şekilde 1, 2 ve 3. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Evet, tekrar 1, 2, 3 tane tek yapıyoruz. Bakın bir tane çift yapıyoruz. Yine bu işlemimizi de sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın hemen şu kısma yine bir ilmek kaydırma yapıyorum ve 3 zincir çekerek bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bakın şöyle. Şimdi bu sıramızda şöyle buradaki kısımdan teklere başlayacağım. Bir sonraki kısma arttırmayı yapacağım. 4 tane tek yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane çift yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın zinciri saymıyoruz. 2, 4, bir tane hemen çift. Şimdi tekrar 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve hemen bir tane çift yapıyoruz. Tekrar 4 tane tek yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir sonrakine çift yapıyoruz. Evet. Bu sıramızda da yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, bir tane çift olacak şekilde
devam ediyoruz. Tamamlayıp gelelim isterseniz. Şöyle videomu durdurayım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde 4 tek bir çift, 4 tek bir çift olacak şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın 4 tek bir çift yapmıştık. 4 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geldim. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Şimdi biz hep şimdiye kadar ilk sıramızda çift yapıp sonra tek ile başlıyorduk. Burada ne yaptık? 4 tek bir çift başladığımız için şimdi burada bakın 4 tek ve bir çift olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Burayı göstermek istedim kafanız karışmasın diye. Hemen bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve 3 zincirimizi çekerek bir üst sıramıza çıkıyoruz. Bakın yine tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Yine bakın tekle başladım. Çiftle bitecek sıra sonumuz. Tekrar 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 Evet 4 ve 5. Hemen bir tane çift yapıyoruz. Şöyle. Bakın yine tekrar 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane tek çalıştık. 1 2 3 4 5 ve hemen bir tane çift yapıyoruz. 1 2. Bakın aynı yere. Hemen devam ediyoruz. 5 tane tek. 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir sonraki ikili trabzanımızın tepesine çift çalışıyoruz. Bakın ikisini aynı yere yaptık. Hemen yine tek 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tek yaptık. Hemen bir tane çift yapıyoruz. 1 ve 2. Bakın. Yine 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir tane çift yapıyoruz. 1 2. Evet, bakın 5 tek bir çift olacak şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, 5 tek bir çift olarak bu sıramın da sonuna geldim. Bakın tekle başlamıştık. Hani 5 tane tek, bir tane çift ile başlamıştık. Şimdi sonuncu da yine çift ile bitiriyoruz. Hemen şuraya bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın artık son arttırmamızdı bu sıramız. İsterseniz bir sıra daha örebilirsiniz. O zaman da büyütmek isterseniz 6 tane tek, bir tane çift yapabilirsiniz. Ben bu ölçü yeterli oluyor diye düşünüyorum. Tabii daha büyük çalışmak isterseniz 6 sık iğne bir arttırma daha yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın artık arttırmalarımızı bitirdik ve bu sıramızı her bir ikili trabzanımızın tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bakın şöyle. Burada biraz elinizi bol verin ki büzme yapmasın. Şöyle çok aşırı sıkmadan
Hatta tığınızı şöyle bir yarım numara belki de büyütebilirsiniz bu aşamada. Ya da çok sıkmadan bakın şöyle serbest serbest sıramızı sonuna kadar şöyle sık iğne çalışacağız. Artık arttırmalarımızı bitirdik. Kolay bir çalışma zaten. Farkındaysanız sadece ikili trabzanla zincirle tamamladık. Şimdi bu sıramızı da sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Bunun üstünden bir sırada ilmek kaydırma yapacağız. Hemen burayı bitirelim. Şöyle devam edelim sıramızın sonuna kadar. Evet. Bittikten sonra böyle bir buhar ütüsü vereceğiz. Ütülemeyeceğiz. Üstüne ütüyü bastırmayacağız ama sadece üzerinden buhar vererek ütümüzü gezdireceğiz. Bu şekilde düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi devam edeceğiz. Hemen şöyle sıramın sonuna kadar birlikte devam edelim. Evet. Takıldığınız kısım olursa yorum kısmından yazarsanız yardımcı olurum. Bir önceki çalışmamda yaka kamerası kullandığım için elim kadrajın dışına çok çıktığı için sizler için yeniden çekmek istedim. Şöyle devam ediyoruz. Umarım bu sefer beğenirsiniz. Şöyle devam edelim sıramızın sonuna kadar. Abone olup bildirimlerinizi de açarsanız bir sonraki projemden haberdar olabilirsiniz. Evet, devam edelim. Şöyle bakın sıramızın sonuna geldik. Evet. Bu arada dilediğiniz ip, koton iplerle de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Tabii koton ipler biraz ince olduğu için sıralarınızı arttırmanız gerekecek. Bir de nako pırlanta olması lazım. Yanılmıyorsam o iple de çok güzel oluyor. Deniyor. Ben çalışmadım henüz ama deneyeceğim ben de. Belki sizler için de güzel bir video çekerim o ipleri kullanarak da. Böyle güzel oluyor. El yapımı olunca daha güzel oluyor. Yani bir saat içerisinde örebileceğiniz rahat, kolay bir model oldu bence. Rahat, kolaylıkla yapılabilecek bir model. Bir tane ipten de iki tane bu şekilde supla çıkıyor. Şöyle bakın sonuna geldim. Hemen şuraya geldik ve ilmek kaydırmamızı yaptık. Bakın hemen bir zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle bir zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısımdan başlıyorum. Bakın bu kısımdan hemen bir tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen bir yandakine geliyoruz. Yine ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Yine ilmek kaydırmamızı şu şekilde devam ediyoruz. Burada da yine sizden isteğim çok aşırı derecede sık yapmayın. Büzme olmasın. Çok aşırı derecede de bol yapmayın ki volanlanmasın. Orta ayarda yapın, elinizi ayarlamaya çalışın. Eğer ayarlayamayacaksanız, ayarlayamıyorum diyorsanız tığınızı bir yarım milim büyütebilirsiniz. Mesela biz 3,5'la çalışıyoruz. 4 yapabilirsiniz. Böyle sıramızın sonuna kadar ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şöyle her bir sık iğnemizin içerisine birer tane böyle ilmek kaydırmalarımızı yapalım şu şekilde. Bakın devam edelim. Evet. Şöyle bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. Bakın şöyle şu görüntüyü elde edeceğiz. Birkaç kez daha göstereyim.
Ondan sonra sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Bakın devam ediyoruz. Aldık. İçerisinden geçiriyoruz. Aldık. Hemen ipimizi içerisinden ikisinden aynı anda geçiriyoruz. Yine aldım ve aynı anda ipimi geçirdim. Şöyle tekrar bir gösteriyorum arkadaşlar. Bakın aynı anda içerisinden geçiyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çok sık yapmayalım bu aşamaları. Çünkü büzme olabilir. Şöyle tekrar içerisinden aldık ve çıkardık. Bakın aynı anda hemen diğer ipimin içerisinden de geçiriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle bakın tekrar aldım. Hemen diğerinden de geçirdim. Aldım. Hemen diğerinden de geçirdim. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Bakın şu şekilde şöyle bir büyüklükte olacak. Bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet, bütün sıramı bu şekilde ilmek kaydırma yaparak geldim. Bakın sıramın sonundayım. Şimdi şu kısma değil, bakın şu kısma değil, hemen örgümüzü şöyle tutuyoruz. Bakın şurada kalan başak şeklimiz var. Bakın şurada daha önce yaptığımız sık iğne vardı ya, onun bakın şuradaki değil, şu arkadan, hemen şu arkadan bir tane şöyle hemen bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şu şekilde hemen 1 2 3 4 ve 5 zincirimizi çekerek hemen bakın 2 tane atlıyoruz, hemen üçüncüye şöyle bakın şu arkadaki buğday başağı şekli, öndeki de değil arkadaki de şöyle hemen bir sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın 2 tane arada bıraktık, hemen 1 2 3 4 ve 5 çektim. Yine bakın arkadakileri sayıyoruz. 2 tanesini atladım ve üçüncüye hemen şöyle bir sık iğne yaptım. Bakın tekrar 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde birinciyi bıraktım, ikinciyi bıraktım ve üçüncüye 2 tanesini atlıyoruz. Üçüncüsüne hemen sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bakın yine öndekilere değil, bakın dikkat edin, öndekilere değil. Şöyle yapınca zaten burada gözüküyor. 1 2 üçüncüye yine bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. 5 zincir, 5 zincirimizi çektik. Bakın 1 2 tane atladım. Üçüncüye tekrar bu şekilde sık iğne yaptım. Bakın şu üstte kalacak ve bu şekilde bir görüntü oluşturacak. Şık bir görüntü olması için bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 üçüncüye hemen geldim. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Bakın tekrar söylüyorum, öndekilere değil arkada, bakın şöyle zaten yan çevirdiğimizde gözüküyor. 1 2 üçüncüye hemen bir sık iğne yapıyoruz. Yine 5 zincir ve tekrar 1 2 atlayıp üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 zincir, hemen 1 2 üçüncüye yine bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 yine gösteriyorum. Bakın buraya değil arkadan 1 2 üçüncü hemen bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde devam edeceğiz.
Bu şekilde tamamlayıp sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Hemen yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen şu kısma bakın. Şu kısma bir tane, bakın şuradaki boşluğumuza şöyle, şu kısmımıza bakın, şöyle şuradan alalım. Bir tane sık iğne yaptık. Böyle. Bakın şu kısımdan hemen şuradaki zincirimizin tek katını alıyoruz. Şöyle tek katını aldık. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın tekrar bir katını daha aldım. İlmek kaydırma yaptım. 2 tane ilmek kaydırma. Bakın bir tanesini yine bir katını alarak yine battım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şunları sayarsanız 28 tane olacak. Ona göre doğru yapıp yapmadığınızı da anlayabilirsiniz. Şimdi bakın tepe noktasına geldik. Şimdi arada yine 5 zincirimizi çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şimdi diğer kutucuğumuza geliyoruz. Hemen 5 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. 1, 2, 3. zincirimizin yine bakın şu şekilde tepe noktasına, şöyle tepe noktasına hemen 3. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen 1, 2, 3.'ye bir sık iğne yaptım. Zincirin içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tepesinden zincirin boşluğuna yapıyoruz. Şurada tekrar göstereyim. Bakın zincirin şöyle içerisine yapacağız. Tekrar 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çektik. Bakın 1, 2, 3. zincirimizin şöyle içerisine bakın. Şuraya. Şuraya. Şöyle bakın tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3. zincirimizin şöyle içerisine tığımızı geçiriyoruz ve bir tane sık iğne ile tepe noktasına geliyoruz. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 1, bakın 1, 2, 3. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3.'ye hemen içerisine bir tane sık iğne yaptım. Bakın bir kez daha gösteriyorum. 2, 3, 4, 5 ve 1, 2, 3. Şöyle hemen zincir içerisine bir tane sık iğne yaptık. Bakın şu şekilde. Tabii makrome ipi biraz sert olduğu için duruşu bu şekilde sert duruyor ama ütüyü falan alınca güzelleşiyor, düzleşiyor zaten. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın şimdi 5 tane zincir çektim ve şuradaki hemen yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada 2 tane yine ilmek kaydırma yapacağız zincirlerimizin bir kanadına. 1, 2 tane ilmek kaydırmamı yaptım ve üçüncüye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi burada 6 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincirimizin orta kısmına şöyle bir önceki sıramızdaki gibi orta tepe noktasına hemen bir sık iğne yapıyoruz. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ve hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Yine 6 zincir, 2, 3, 4, 4,
5, 6 zincirimi çektim ve hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincirimizin orta kısmından hemen bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar böyle 6 zincir, bir sık iğne, 6 zincir, bir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Son kez göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen 1, 2, 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Yine sıra sonunda nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın şurada hemen son kutucuğumuzla birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve hemen bakın şuradaki yaptığımız sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın yine aynı şekilde tek kanatlarına bir ilmek kaydırma, ikinci ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu sefer üçüncü kez sık iğne yapıyorduk ya. Hani bir tane de sık iğne yapıyorduk. Onu şimdi zincirimizin tek kanadına değil içerisine yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın boşluğa yapıyoruz. Şimdi burada 7 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın zincir tepelerine değil boşluklara yapıyoruz. İçerisine yapıyoruz direkt sık iğnelerimizi. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Bakın hemen bir sonraki kutucuğun içerisine direkt. Zincir başlarına değil, direkt hemen içerisine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın hemen yine boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın yine boşluğumuza bir tane sık iğne yaptım. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve yine boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 7 zincir, bir tane sık iğne şeklinde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın yine 7 zincirimi çektim. Hemen sonda bakın yaptığımız sık iğnenin tepesine hemen şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yine zincirimizin tek kanadını alıyoruz. 1, bakın 2, 2, 3, pardon, sık iğne yaptım, şaşırdım. Hemen ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şöyle 1, 2, 3 ve dördüncüye hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şimdi burada şu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen bakın 1, 2, 3, dördüncüye zincirimizin tepe noktasına yine battık ve bir tane sık iğne yaptık. Bakın 5 ile başladık. Şimdi 7 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine aynı şekilde bir sonraki kutucuğumuza zincirimizin 1, 2, 3, 4. kısmından içeriye batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın şimdi 5 ile başladık. 7 sıradaki 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Hemen 1, 2, 3, 4. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yaptım. Bakın 5'ti. Şimdi sırada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5,
Yine 1, 2, 3, 4. zincirimizin içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Bakın son kez yedili kutucuğu gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve hemen yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın 5 ile başladık. Bakın şurada 5 ile başladık. Sıradaki 7, 5, 7, 5, 7 şeklinde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Sıramızın sonuna gelince tekrar göstereceğim. Bu sıramızı da bu şekilde ilk 5'ten başlıyoruz. 5 zincir çekerek. Sonra 7 zincir, sonra 5 zincir, sonra 7 zincir, sonra 5 zincir şeklinde kutucuklarımızın hepsini bu şekilde tamamlayıp sıramızın sonuna kadar yapıp bir gelelim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın 5'li zincirle başlamıştık. 7'li zincirle bitiriyoruz. Şimdi 7 tane zincir çektim ve hemen yaptığımız ilk sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen bakın 1 ilmek kaydırma, 2 ilmek kaydırma, üçüncüye sık iğne yaparak zincirimin ortasına geldim. Şimdi burada bir kez başına alıyoruz. Tığımızın başına alıyoruz ve bakın buraya atlıyoruz boşluğu. Diğer kutucuğa yedili grubun içerisine şöyle trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın son 7 tane zincirimi çektim. Hemen şuradaki sık iğnemizin tepe noktasına hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve burada 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi burada ipimizi tığımızın başına doladık ve bir sonraki kutucuğumuza yedili gruplar, yedili zincir çekerek yaptığımız kutucuğun içerisine toplam 13 tane trabzan çalışacağız. Bakın 3 kez çekiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kez yukarı çekiyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. 3. Evet. 1, 2 ve 3. Toplamda 13 tane trabzan çalışacağız. Bakın. Hemen sayalım. 2, 4, 5 olmuş. 6, 7, evet 8, 8, 9, 10, 11, 12, evet 12 ve 13. Evet. Bakın şimdi 13 tane bu şekilde kutucuğumuzun içerisine trabzan çalıştık. Şimdi bakın 5'li zincirimize geldik. 5'li zincirimize 1, 2, 3 sayıyoruz ve hemen 3. zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar başına aldık ve 7'li zincirimizin içerisine geldik. 7'li zincirimize tekrar 13 tane trabzan çalışacağız. Bakın 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 12 ve 13. trabzanımızı çalıştım. Evet, bakın böylelikle 13 tane ikili trabzanımızı çalıştık. Şimdi beşli zincirimize geldik. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Ve hemen ilmeğimin ipimi başına aldım. Bir sonraki yedili kutucuğumun içerisine yine 13 tane ikili trabzan, 13 tane trabzan çalışıyoruz. 3 kez çekerek yukarı çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 9, 10, 11, 11, evet, 12 ve 13. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Bakın beşli zincirime geldim. Yine 1, 2, 3. zincirimin hemen içerisine bir tane trabzan yaptım. Bakın yine bir sonraki kutucuğumuz yedili kutucuk. Yedili kutucuğumuz içerisinde yine aynı şekilde 13 tane trabzan çalışıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapıp geleceğiz. Bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Sonuncu kutucuğu da hemen birlikte yapalım. 13 tane trabzan yapıyoruz. Böylelikle suplamızı tamamladık, bitirdik. Son sıramız burası. Hemen 13 tane trabzanımı yapıyorum. Ve son nasıl kapattığımızı da gösteririm. Ondan sonra güzel bir ütü yapalım. Şöyle bakın. Hemen tamamlayalım. Evet. Şöyle devam edelim. Evet, bakalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen 11, 12 ve 13. Bakın şimdi 13. trabzanımızda çalıştık. Şimdi yine bakın şu kısma geldik. Bu kısma geldim ve hemen bir tane şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bakın şöyle ilmek kaydırmamı yaptım ve hemen bir tane dibine şöyle bir zincir çekmek istiyorum ki sabitleme zinciri olsun. Bakın bu şekilde suplamızı bitirdik. Şimdi dilerseniz hemen ipimizi keselim. Şöyle arkasını çeviriyoruz. Bakın şöyle birkaç yerden şöyle arkaya doğru ipimizi saklayıp şöyle bakın şu boşluktan geçelim şöyle bir kez daha. Bir alt kısma gelelim. Şöyle bakın. Şu boşluklardan birine şöyle hemen bir ipimi sabitliyorum şöyle içerisinden çekerek. Bakın şöyle. Mahkum ip biraz hemen çözülme ihtimali var. Onun için bir kez sabitleme yaptım. Şöyle devam ediyorum. Bakın buradan arkadan ipimi yürütüyorum. Şöyle belli bir yere kadar yürütelim ki sökülme olmasın. Siz de bu şekilde ipinizi saklarsanız daha iyi olacaktır. Bakın şöyle devam edelim. Kesebilirsiniz artık. Şöyle kestim fazla ipimi.
güzel bir ütü yapalım arkadaşlar. Şöyle el ütüsü de yapınca zaten bakın ne kavuşuyor. Ve güzel bir, üzerine bir bez sererek ütüleyebilirsiniz. Bu şekilde suplamızı tamamladık. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonrakinde de runner modelini çalışacağım. Sonraki videomuzda aynı modelimizin runner modelini yapmaya çalışacağım. Hepinize kolay gelsin.